YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim Diyarbakır sögülmesi nasıl yapılır? Onun yapımını göreceğiz. Buyurun yapımını görelim. Öncelikle 1 kilogram patlıcanı çatalla gösterdiğim şekilde delelim. Daha sonra ocağın üzerine bırakalım ve közleyelim. Odun ateşinde yaparsanız çok daha lezzetli olur. Fakat fırında yapmanızı tavsiye etmem. O kadar lezzetli olmuyor fırında. Bu şekilde yaparsanız daha güzel közlendiği için daha lezzetli olur. Çünkü sögülmenin özelliği bu şekilde ya odun ateşinde ya da ocağın üzerinde yapılmasıdır. 3 adet kapya biber, 3 adet de yeşil biberi aynı şekilde közlüyorum. Patlıcanlar da yumuşayınca çıkarıyorum. Yanıma bir kasenin içinde soğuk su alıyorum. Elim yandığı zaman elimi batırarak bu soğuk suya patlıcanlar sıcakken kabuklarını çıkarıyorum. Mangal yaptığınız zaman kömür ateşinin üzerinde de közleyebilirsiniz. O da çok güzel olur. Pikniğe gittiğiniz zaman yanınıza patlıcanlardan da alıp közleyip evde veya piknikte de hazırlayabilirsiniz. Evet, hepsini bitirdikten sonra şöyle çok hafif suyun önüne tutup üzerindeki siyahlar gidene kadar yıkayabilirsiniz. Ama temiz çıkarırsanız yıkamasanız da olur. Evet. Hepsini tamamladıktan sonra biberleri de aynı şekilde çıkarabildiğimiz kadar kabuklarını çıkaralım, siyah kabuklarını. Yeşil biberleri de aynı şekilde çıkarıyoruz kabuklarını. Evet, şöyle hafif bir suyun önüne tuttum vitamini gitmeyecek şekilde. Daha sonra bıçakla gösterdiğim şekilde eziyorum. Evet, hepsini güzelce ezdim. Daha sonra biberleri de aynı şekilde doğrayalım. Evet, küçük küçük doğramaya çalıştım. Şimdi uygun bir tavanın içine yarım çay bardağı kadar zeytinyağını alalım. İyice ısınmasını bekleyelim. Yağ iyice ısındıktan sonra doğramış olduğum biberleri içine bırakalım. 1-2 dakika kavuralım. Zaten öncesinde piştiği için sadece 1-2 dakika kavurmamız yeterli olacaktır. İki diş sarımsağı küçük küçük doğradım. Onu da biberlerle beraber kavuruyorum. Toplamda bir baş sarımsak kullanmış olacağım. Bir yemek kaşığı
pul biber ekledim. 1 çay kaşığı da karabiber kullanıyorum tarifimde. 1 tatlı kaşığı da tuz kullanıyorum. Evet, karabiberini de ekledim. Şimdi artık patlıcanları ekleyelim. Hepsi pişmiş olduğu için sadece 3-4 dakika bu şekilde güzelce birbiriyle özleşene kadar kavuralım. Evet, bir baş sarımsak kullandım. Sarımsağını ocaktan almadan şöyle 1 dakika öncesinde ekliyorum ki bu yemeğin özelliği bu şekilde olur. Sarımsaklı güzel bir meze tarifidir aslında. Söğürme diyoruz. Ocaktan almadan önce hemen isterseniz bir havanda tuzla dövebilirsiniz. Sarımsağını genellikle havanda tuzla dövüyoruz. Bugün böyle pratik rendeledim. Veya rendeleyebilirsiniz. Şöyle karıştıralım. Bütün malzemeler birbiriyle özleşti. Bu tarifte domates kullanmıyoruz. Bu şekilde oluyor. Domates çünkü sulandırır mezeyi. Evet, şimdi üzerine yarım demet ince kıyılmış maydanozu ekledikten sonra artık ocağın altını kapatabilirsiniz. Evet, uygun bir tabağın içine alalım. Sunum olarak üzerinde biz genellikle köfte ile servis yapıyoruz. Sunum önerisi olarak göstereceğim. Şöyle köfte ile ve domatesle sunum yapılır. Bunu isterseniz kahvaltıda da tüketebilirsiniz köfte kullanmadan veya kızarmış ekmeklerin üzerine sürüp çayla beraber böyle çok lezzetli oluyor. Gerçekten kuzu etinden daha lezzetlidir. Benim tarifime uygun olarak yaparsanız şahane bir tarif. Buraya kadar da izlediyseniz ve tarifimi beğendiyseniz beğen tuşuna basıp abone olup bildirim zilini açarsanız ben video paylaştığımda size anında bildirim gelir. Gerçekten çok lezzetli oldu. Çayın yanında da dediğim gibi tüketebilirsiniz. Başka tariflerde, başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Afiyet olsun.